Sağlığa bakış açınızı kökten değiştirmeye hazır mısınız? Bu bölümde Hastalık Yanılgısı kitabından yola çıkarak kronik rahatsızlıklara neden yepyeni bir gözle bakmamız gerektiğini konuşacağız. Bu sözler aslında birçoğumuzun yaşadığı o garip hissi o kadar iyi anlatıyor ki. Hani ne tam hastasınızdır ne de böyle dipdiri, capcanlı. İşte o arada kalmışlık hali. Tam olarak bu. Mesela Peter ve Catherine'i ele alalım. Dışarıdan baktığınızda her şey harika görünüyor. Peter başarılı bir mühendis, Catherine ailesiyle mutlu, sosyal bir profesyonel. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Peter sürekli bir yorgunluk ve baş ağrısı çekiyor. Catherine ise gelecekte onu bekleyen olası ağrılar ve güçsüzlük yüzünden endişeli. İşte bu, günümüzde çok sık rastlanan bir durum. Dışarıdan iyi görünürken içeriden iyi hissetmemek. İşte bu da bizi ilk büyük sorumuza getiriyor. Elimizdeki o bildiğimiz tıp haritası. Neden artık günümüzün sorunlarına çare olamıyor? Gelin şimdi bu konunun biraz derinine inelim. Şimdi bir an için zamanda geriye gidelim. Antibiyotiklerin henüz olmadığı bir dünya düşünün. Küçücük bir enfeksiyonun bile ölümcül olabildiği zamanlar. İşte modern tıp tam da böyle büyük bir çaresizliğe cevap olarak doğdu. Bakın size somut bir örnek vereyim. Doğum sonrası kaptığı bir enfeksiyon yüzünden ölmek üzere olan gencecik bir anne. Doktorların eli kolu bağlı ve tam o anda bir mucize gerçekleşiyor. İnsanlık tarihinde ilk kez bir hastaya penisilin enjekte ediliyor. Peki sonuç? Ertesi gün kadın tamamen iyileşmiş, enfeksiyondan eser yok. İşte tıp dünyasında devrim yaratan o teşhis koy, düşmanı bul, yok et modeli tam olarak böyle doğdu. Madem bu model bu kadar mucizeviydi, o zaman şu soruyu sormamız gerekmiyor mu? Neden günümüzde bu kadar çok insan kronik hastalıklarla, yani bir türlü geçmeyen rahatsızlıklarla boğuşuyor? İşte şimdi işin en çarpıcı kısımlarından birine geldik. Şu tabloya bir göz atalım mı? Bunlar kronik hastalıklar için kullanılan en yaygın ilaçların gerçek dünyadaki etkinlik oranları. Mesela romatoid artrit ilaçları hastaların sadece yarısında, yani %50'sinde etkili. Alzheimer'da bu oran %30'a kadar düşüyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu rakamlar bize çok net bir şey söylüyor. Elimizdeki çözümler ne yazık ki herkes için bir sihirli değnek değil. Peki alternatif ne? Madem eski harita bizi doğru yere götürmüyor, o zaman ihtiyacımız olan şey yeni bir harita. İşte şimdi fonksiyonel tıp olarak adlandırılan bu yeni yaklaşıma bir giriş yapacağız. Fonksiyonel tıbbı anlamanın en kolay yolu şu: tek bir soruya odaklanıyor. Neden? Yani belirtileri bir ilaçla bastırmak yerine o belirtinin kökeninde neyin yattığını bulmaya çalışıyor. Amacı vücudun bozulan doğal dengesini yeniden kurmak. Yani her şey kişiye özel ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor. İki yaklaşım arasındaki farkı daha net görelim mi? Bakın, geleneksel tıp genelde şunu sorar: bu belirtiyi baskılamak için hangi ilacı kullanabilirim? Fonksiyonel tıp ise durup şunu sorar: bir dakika, bu iltihaba en başta ne sebep oluyor? İşte aradaki devasa zihniyet farkı tam da bu. Bu yaklaşımın ne kadar güçlü olabileceğini Alice'in hikayesiyle çok net görebiliriz. Düşünün, 4 yaşında küçücük bir kız, bebekliğinden beri şiddetli ve ağrılı sedef hastalığıyla mücadele ediyor. Güçlü ilaçlar işe yaramadığı gibi tehlikeli yan etkiler de yapıyor. İşte tam bu çaresizlik anında bir fonksiyonel tıp doktoru devreye giriyor ve o kilit soruyu soruyor: neden? Peki ne yapıyor? Sadece beslenmesinden gluteni çıkarıyor, bağırsak florasını düzenliyor ve bazı temel besin takviyeleri veriyor. Sonuç mu? 3 yıldır süren o korkunç çile sadece 2 hafta içinde tamamen son buluyor. Alice'in cildi pürüzsüz hale geliyor. Gerçekten de inanılmaz. Alice'in hikayesi bizi bir başka çok önemli noktaya getiriyor: vücudumuzun eşsiz kodu. Yani tıpta herkese uyan tek bir çözüm yaklaşımının neden çoğu zaman iflas ettiğine de yavaşta. Bunu anlamak için çok basit bir örnek yeterli aslında. Neden birimiz 5 fincan kahve içse bir şey olmazken bir başkası tek bir fincandan sonra çarpıntıdan duramaz? Cevap basit: çünkü hepimiz farklıyız. İşte bu kişisel farklılıkları inceleyen bilim dalının bir adı var: farmakogenomik. Yani sizin o eşsiz genetik yapınızın aldığınız ilaçlara, yediğiniz yiyeceklere, hatta maruz kaldığınız toksinlere nasıl tepki vereceğini araştıran bilim. Peki bu farklılık ne kadar büyük olabilir? Sıkı durun. Bir insanın vücudunun zararlı bir maddeyi temizleme, yani detoks etme kapasitesi, bir başka insandan tam 1000 kat daha fazla olabilir.
Evet, 1000 kat. Düşünsenize bu durum herkese aynı ilacı aynı dozda verelim yaklaşımının ne kadar sarsıcı olabileceğini gösteriyor. İşte bu yüzden bazı insanlar adeta kömür madenindeki kanarya gibidir. Yani ne demek bu? Vücutları toksinlere karşı o kadar hassastır ki bir tehlike olduğunda herkesten önce onlar sinyal verir. Aslında bu insanlar hepimizi yaklaşan bir riske karşı uyaran birer erken uyarı sistemidir. Peki, her şey genlerde yazılı değil mi diye sorabilirsiniz. İşte size bomba bir haber. Genleriniz kaderiniz değil. Onları bir senaryo gibi düşünün ama filmi yönetecek olan yönetmen, yani o senaryoyu nasıl hayata geçireceği tamamen sizin yaşam tarzınıza ve çevrenize bağlı. Bunun en çarpıcı kanıtlarından biri de agouti fareleriyle yapılan ünlü bir deney. Bakın bu fareler genetik olarak obez, diyabetik ve sarı tüylü olmaya kodlanmış. Yani kaderleri bu, değil mi? Ama değil. Deneyde hamile anne farelerin bir grubuna özel besleyici bir diyet veriliyor. Peki doğan yavrular nasıl dersiniz? İncecik, sağlıklı ve kahverengi tüylü. Bakın, genler birebir aynı. Değişen tek şey annenin beslenmesi. İşte bu, yaşam tarzımızın, genlerimizin ifadesini nasıl değiştirebileceğinin canlı kanıtı. Peki, tüm bu anlattıklarımız bizi nereye getiriyor? Sağlığın geleceğine. Yani hastalık ortaya çıktıktan sonra onunla savaşmak yerine daha en başından bir sağlıklı yaşam sistemi kurma fikrine, yani aslında biz zihniyet devriminden bahsediyoruz. Eski harita yani hastalık odaklı bakım ne yapıyor? Hastalığın ismine takılıyor ve belirtileri tek tek yok etmeye çalışıyor. Yeni harita yani sağlık odaklı bakım ise bambaşka bir şey yapıyor. Vücuttaki temel dengesizliğe, mesela iltihaplanmanın kökenine iniyor ve bütün sistemi tamir etmeye odaklanıyor. Peki, bütün bu anlattıklarımızdan sizin çıkarmanız gereken ne? 1. Unutmayın siz biyokimyasal olarak teksiniz. Size özel bir sağlık yolculuğunuz var. 2. Vücudunuzdaki belirtiler birer düşman değil, size bir şeyler anlatmaya çalışan haberciler. 3. Dengesizliğin kök nedenlerini beslenmenizde, çevrenizde, yani yaşam tarzınızda arayın. Ve 4. Belki de en önemlisi, asıl hedefiniz hastalığı idare etmek değil, bilinçli bir şekilde sağlığı inşa etmek olmalı. O halde gelin bu bölümü şu düşündürücü soruyla kapatalım. Ya o yaşadığınız belirtiler konulmuş bir teşhisten ibaret değilse? Ya aslında onlar vücudunuzun size göndermeye çalıştığı bir mesajsa? Peki, sizin vücudunuz size ne anlatmaya çalışıyor?